Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan yeleklerinde ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz ajurlu bir model hazırladım. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 10, 20, 30 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son bir tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ben iki model için 10, 10, 20, bir ilmek de dahil 21 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İpim Alize Angora Gold. İpi üzerinde kağıt olmadığı için renk veremiyorum. Bir sıra ön hazırlık için arka sırada ilmeklerimi ters olarak örerek başlamak istiyorum. Ön yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek artırıyorum. Sonrasında iki ilmeği geliş yönünde kesiyorum. Devamında iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tam ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası modelimin ilk yarısı. İkinci yarısı için iki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu iki ilmeğimi birlikte düz örerek kestim. Böylece ilmeğimi sağ tarafa yatırmış oldum. Bir ilmek artırdım. Bir tane düz ördüm. Burası ilk modelim. Bu aradaki düz ilmekten sonra tekrar bir ilmek artırıyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Tekrar iki ilmek ters örüyorum. Modelimin kapanışı yapmak için ilmeklerimin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek birlikte bu iki ilmeği kesiyorum. Kestiğim ilmeğin yerine bir ilmek artırıyorum ve kenar ilmeğini örüyorum. Modelimiz örgünün başlangıcında ve sonunda yarım model olarak devam edecek. Örgümün arka tarafındayım. Ters ilmeklerimi ters, düz olan ilmeklerimi düz şeklinde sıra boyunca örmem gerekiyor. İlmekleri değiştirmeden aynen oldukları gibi sıra boyunca ikinci sırada örüyoruz. Örgümün tekrar ön sırasındayım ve burası örgümün 3. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk sırada artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra burası artırma yeri. Bir ilmek artırıyorum. İki ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. Ortadaki kalan bir ters, bir düz ve bir ters şeklindeki 3 ilmeğimi ördükten sonra burası modelimin kapanış bölümü. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve çevirdiğim 2 ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Kestiğim ilmeğin yerine bir ilmek artırdım. İki modelimin arasındaki artırarak oluşturduğum 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve tekrar bir ilmek artırıp 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ters, bir düz ve bir ters şeklinde ortadaki 3 ilmeği ördükten sonra kalan 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Devamında bir ilmek artırıyorum ve diğer kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka tarafta ilmeklerimin tamamını oldukları gibi örerek sırayı tamamlıyorum. Arka sırada herhangi bir ilmek değiştirme işlemi yapmıyoruz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örgümün 5. sırasındayım ve ön taraftayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırarak oluşturduğum ilmekleri ördüm. Burası kesme işlemi yaptığım yer. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Ortadaki kalan düz ilmeğimi ördükten sonra kalan 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek kesiyorum. Kestikten sonra bir ilmek artırıyoruz. İki modelin arasındaki oluşan 2, 4, 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Ve ikinci modele geçtim. Bir ilmek artırıp 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Tam ortadaki ilmeği düz ördükten sonra kalan 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte kestim. Sonrasında bir ilmek artırıyoruz.
Kalan ilmeklerimizi örerek 5. sırayı tamamlıyoruz. Örgümün arka tarafındayım. 6. sıradayım. Bu sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Örgümün ön sırasındayım ve 7. sıradayım. Başlangıçtaki 1, 2, 3, 4 ilmeği düz olarak ördüm. Burası kesme işlemi yaptığım yer. Önce bir ilmek artırıyorum. Son 3 ilmeğim kaldığı için bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Üçgenimin tepesi kapanmış oldu. Hemen bir ilmek artırıyorum. Ortadaki oluşan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci modele geçtim. Bir ilmek artırıyorum. Son kalan 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Diğer ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 9. sıradayım. Şimdi burada üçgenimiz kapanarak tamamlandı. Böylece iki modelin arasında yeni bir üçgen şeklinde modelimiz açıldı. Şimdi bu kısmı kapatarak tekrar aralarda yeni model açıyoruz. Bunun için başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burası yarım üçgen olduğu için yarım şekilde kapatıyoruz. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Şimdi ilk başlangıçtaki işlemi bu defa kaydırarak uyguluyoruz. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimin tam ortasındaki kalan ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. 2 ilmek ters, bir ilmek düz şeklinde örgümün sonundaki yarım modeli tamamlamış oldum. Arka tarafta ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Son kalan 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Burası örgümüzün başlangıcı olduğu için yarım model. Aradaki oluşan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci modelime geldim. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Ortadaki kalan bir ters, bir düz ve bir ters şeklindeki 3 ilmeğimi aynen oldukları gibi örüyorum. Son kalan 2 ilmeğin yönünü çevirerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırarak aradaki oluşan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırdım. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum ve bir ters bir düz şeklinde örgümün sonundaki yarım modeli tamamlıyorum. Arka tarafta ilmekleri aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırdım. Aradaki oluşan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada iki modelin arasında yeni model için alt zemin oluşturuyoruz. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Ortadaki kalan ilmeğimi düz olarak ördüm. Son kalan 2 ilmeğin yönünü çevirip
tersten girerek topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyoruz arada. Aradaki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmek artırıp 2 ilmeği birlikte topladıktan sonra kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka tarafta ilmekleri aynen oldukları gibi örerek geliyoruz. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeği birlikte toplayarak kestim. Kestikten sonra bir ilmek artırıyorum. Aradaki oluşan 7 ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. Modelimin tepesinde kalan son 3 ilmeği birlikte topluyorum. Devamında bir tane ilmek artırdım. Ve aradaki oluşan 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Model yarım olduğu için son kalan 2 ilmeği birlikte topluyorum. Bundan sonrasında örgümün ilk başlangıcındaki işlemlere devam ediyorum. Anlatım biraz uzun sürmüş olabilir çünkü kaydığı için iki modeli anlatmam gerekiyor. Ama yapımı oldukça kolay bir model. Burada üçgenlerin tepesini kapatırken yanda yeni üçgenler açıyoruz ve sonra diğer üçgeni kapatırken bir sonraki üçgeni açarak örgümüze devam ediyoruz. Angora Gold ip kullandım. Bayan yeleklerinde, etol şal yapımında, mevsimlik her türlü örgüde veya bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Modelimizin arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.